Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin ve dünyanın en büyüleyici coğrafyalarından biri olan Kapadokya'yı keşfe çıkıyoruz. İlk bakışta başka bir gezegeni andıran bu eşsiz bölge, milyonlarca yıllık doğal süreçlerin ve binlerce yıllık insan emeğinin ortaya çıkardığı benzersiz bir açık hava müzesidir. Kanalımıza hoş geldiniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Kapadokya denildiğinde akla ilk gelen şey şüphesiz gökyüzünü süsleyen rengarenk balonlar ve sıra dışı peri bacalarıdır. Ancak bu toprakların hikayesi yalnızca bunlardan ibaret değildir. Şimdi gelin, zamanda bir yolculuğa çıkarak Kapadokya'nın gizemli geçmişine birlikte bakalım. Yaklaşık 60 milyon yıl önce bölgede bulunan Erciyes, Dağı ve Göllü Dağı gibi dev volkanlar faaliyet göstermeye başladı. Binlerce yıl süren volkanik patlamalar sonucunda çevreye büyük miktarda kül ve lav yayıldı. Bu kül tabakaları zamanla sertleşerek tüf adı verilen yumuşak kayaçları oluşturdu. Daha sonra yağmur, rüzgar, sıcaklık değişimleri ve erozyon milyonlarca yıl boyunca bu kayaçları şekillendirdi. İşte bugün hayranlıkla izlediğimiz peri bacaları böyle ortaya çıktı. Doğanın adeta bir heykeltıraş gibi çalışarak oluşturduğu bu eşsiz yapılar, Kapadokya'yı dünyanın en özel jeolojik bölgelerinden biri haline getirmiştir. Kapadokya'nın adı ise eski dilinde güzel atlar ülkesi anlamına gelen Katpatukars sözcüğünden gelmektedir. Gerçekten de tarih boyunca bu bölge at yetiştiriciliğiyle ün kazanmıştır. Ancak Kapadokya'yı özel yapan yalnızca doğası değildir. Bu topraklar aynı zamanda sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar burada yaşamış, kültürlerini bu coğrafyaya bırakmıştır. Bölgenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de kayalara oyulmuş yaşam alanlarıdır. Yumuşak tüf kayalar insanların evler, depolar, ibadethaneler ve hatta şehirler inşa etmelerine olanak sağlamıştır. Kapadokya'nın altında yer alan yeraltı şehirleri bunun en etkileyici örnekleridir. Özellikle Derinkuyu Yeraltı Şehri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri, dünyanın en büyük yeraltı yerleşimleri arasında kabul edilmektedir. Bu şehirler zamanında binlerce insanın saldırılardan korunmak amacıyla yaşadığı güvenli sığınaklar olarak kullanılmıştır. Dar tüneller, havalandırma bacaları, su kuyuları ve yaşam alanları günümüzde bile ziyaretçileri hayrete düşürmektedir. Kapadokya'nın manevi ve kültürel mirasının en önemli parçalarından biri de kaya kiliseleridir. Özellikle Göreme Açık Hava Müzesi, bölgenin tarihini ve dini geçmişini anlamak için mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Buradaki kiliselerin duvarlarını süsleyen yüzlerce yıllık freskler, erken dönem Hristiyanlık tarihinin önemli izlerini taşımaktadır. Dünya Mirası listesinde yer alan bu bölge, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Kapadokya'nın en ünlü sembolü olan peri bacaları ise özellikle Paşabağ Vadisi ve Devrent Vadisi çevresinde yoğun olarak görülmektedir. Bazıları mantarı, bazıları deveyi, bazıları ise insan figürlerini andıran bu doğal oluşumlar ziyaretçilerin hayal gücünü harekete geçirir. Devrent Vadisi bu nedenle çoğu zaman Hayal Vadisi olarak da anılır. Kapadokya'nın doğal güzellikleri yalnızca peri bacalarından ibaret değildir. Bölgede birbirinden etkileyici vadiler bulunmaktadır. Güvercinlik Vadisi, adını kayalara oyulmuş yüzlerce güvercin yuvasından alırken, Kızılçukur Vadisi gün batımında ortaya çıkan kızıl tonlarıyla ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunar. Özellikle gün batımında vadilerin üzerine düşen ışık oyunları, Kapadokya'yı adeta dev bir tabloya dönüştürür. Ve elbette Kapadokya denildiğinde sıcak hava balonlarından bahsetmemek olmaz. Her yıl binlerce turist, gün doğumundan hemen önce gökyüzüne yükselen balonlarla bu eşsiz manzarayı kuşbakışı izleme fırsatı bulmaktadır. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte onlarca balonun gökyüzünü renklendirmesi, dünyanın en etkileyici görsel şölenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Yerden izlemek bile unutulmaz bir deneyimdir. Kapadokya'nın büyüsü yalnızca gündüz saatlerinde değil, geceleri de devam eder. Yıldızlarla dolu gökyüzü altında sessizliğe bürünen vadiler, ziyaretçilerine huzur ve dinginlik sunar. Belki de Kapadokya'nın en etkileyici yanı budur. Burada insan, doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu eserlerle baş başa kalır ve zamanın ne kadar güçlü bir sanatçı olduğunu hisseder. Bugün Kapadokya yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Her yıl farklı ülkelerden gelen milyonlarca insan,
bu benzersiz coğrafyayı görmek ve onun hikayesine tanıklık etmek için buraya gelmektedir. Ancak Kapadokya'yı özel yapan şey sadece fotoğraflarda gördüğümüz manzaralar değildir. Kapadokya'nın yumuşak tüf kayaları, tarih boyunca insanlara olağanüstü bir imkan sundu. Bu kayalar kolayca kazılabiliyor ama aynı zamanda içeride dayanıklı yaşam alanları oluşturulabiliyordu. İşte bu sayede, özellikle savaş ve saldırı dönemlerinde insanlar yerin altına inerek devasa şehirler inşa etti. Bu yeraltı şehirleri, yalnızca birkaç odadan oluşan basit sığınaklar değildi. Aksine, adeta tam teşekküllü bir yaşam sistemi barındırıyordu. İçlerinde yaşam alanları, mutfaklar, depolar, ahırlar, su kuyuları ve ibadet alanları bulunuyordu. Hatta uzun süre dışarı çıkmadan yaşayabilecek şekilde tasarlanmıştı. Bu şehirlerin en etkileyici özelliklerinden biri de savunma sistemleridir. Dev taş kapılar, dar koridorlar ve gizli geçitler sayesinde düşmanların içeri girmesi neredeyse imkansız hale getirilmişti. Kapadokya'nın en ünlü yeraltı şehirlerinden biri olan Derinkuyu Yeraltı Şehri, yaklaşık 60 metre derinliğe kadar inen katmanlarıyla bilinir ve binlerce insanı aynı anda barındırabilecek büyüklüktedir. Bir diğer önemli örnek ise Kaymaklı Yeraltı Şehridir. Bu şehir, daha geniş yatay tünel sistemiyle dikkat çeker ve yaşam alanlarının düzeni oldukça gelişmiştir. Asıl etkileyici olan, bu toprakların taşıdığı tarih, kültür ve doğanın ortaklaşa oluşturduğu eşsiz mirastır. Eğer bir gün yolunuz Kapadokya'ya düşerse, yalnızca peri bacalarına bakıp geçmeyin. Vadilerde yürüyün, kaya kiliselerini keşfedin, yeraltı şehirlerinin derinliklerine inin ve gün doğumunda gökyüzünü süsleyen balonları izleyin. Çünkü Kapadokya, sadece görülen değil, hissedilen bir yerdir. Kapadokya yeraltı şehirleri, yalnızca arkeolojik yapılar değil, insan zekasının, dayanıklılığının ve hayatta kalma güdüsünün eşsiz bir göstergesidir. Ve belki de en etkileyici olan şey şudur: yerin altında, sessizliğin içinde bile tarih hala yaşamaya devam eder. Bu yeraltı şehirleri sadece savaş zamanlarında değil, aynı zamanda dini baskılardan kaçan topluluklar için de bir sığınak olmuştur. Özellikle erken dönem Hristiyanlar, bu bölgelerde uzun süre gizlenerek yaşamlarını sürdürmüştür. Bugün bu yapıları gezerken dar tünellerden geçmek, düşük tavanlı koridorlarda ilerlemek ve karanlık odaları görmek, bize geçmişteki yaşamın ne kadar zor ama bir o kadar da organize olduğunu hatırlatır.